Yemek okulumuza hoş geldiniz. Şimdi size çok basit bir tarif gibi gözüken yayla çorbası, yoğurt çorbasının en ufak detaylarına kadar lezzetini arttırmak için neler yapılabilir, neden yapıyoruz? Hepsi 3 dakika, 4 dakika içerisinde sizin aklınıza da yazılmış olacak. Hadi başlayalım. Yoğurt çorbasının 2 tane temel oyuncusu var. Nedir? Pirinç ve yoğurt. Pirinç ve yoğurt, aynen. Pirinçle başlıyoruz. Şimdi 1 bölü 2,5-3 litre olacak bir çorbaya. Tam şöyle hani bir en klasik küçük bardaklar var ya. Böyle bir bardak pirinç koyacağım. Hepsini bu ölçüde yapacağım ki ölçüyü de ona göre siz ayarlayabilirsiniz. 1 bardak pirinci önce güzelce yıkıyorum. Yıkarken ılık su kullanıyorum. Şimdi gönül isterdi ki bu pirinci muhakkak Tosya pirincinden yapın, tencere patlatan da denir. Ama ne yazık ki şu an o pirinç böyle kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Ama 1-2 yıl içerisinde onu da tekrardan canlandırmayı inşallah becereceğiz. Şimdi bir bardak pirinci koydum. Direkt tenceremin altını açıyorum. Buna yaklaşık 3 litre, yani bu bardakta 200 civarında. Dolayısıyla onun 15 tanesi gibi ediyor. Su koyuyorum. Tam böyle fokur fokur kaynar değil. Çünkü o zaman da mühürleyecek pirinci hafif açılabilmesi lazım. Şimdi böyle bir karıştırıyorum. Pirinç yavaş yavaş nişastasını buna verecek. Şimdi pirinci bir gün evvelki pirinç pilavından da kullanabilirsiniz. Hatta bulgurlu bile yapabilirsiniz. Orada bir tek şu an pirinç kendi nişastasını vereceği için çorbayı böyle daha böyle bir kremamsı bir helmeli yapıyor. Onunla bunun arasındaki temel fark o oluyor. Eğer pirinci böyle çok lezzetli bir et suyuyla falan yapmışsanız onun ekstra tadı da olabilir. Bir de farkı bir gün evvelden pişmiş yaparsanız bunu böyle suya koydunuz, üstünde ince bir yağ tabakası da olabilir. Şimdi gelelim işin alameti farikasına. O da ne? Yoğurt. Şimdi yoğurt için normal yoğurt kullanabilirsiniz ya da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ben süzme yoğurtla çok daha okkalı bir çorba olduğuna inanıyorum ama süzme yoğurt her dakika evde bulunmayacağı için yine bardak ölçüsüyle eğer normal yoğurttan yaparsanız süzme olmayan, ekşi olmayan yoğurttan böyle 3 bardak kullanacağız. Ama ben süzmeyi de kullanmak istiyorum. Yani süzmenin o hafif ekşimsi tadı, tarhananın verdiği his gibi güzel bir his veriyor. Onun için de hani bu artık buna bir kaşık demek ayıp olabilir. O yüzden 3 çorba kaşığı gibi süzme yoğurt da ekliyorum. Sonra bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Eğer ben böyle ekşi ekşi bir yoğurt çorbası istiyorum derseniz sadece süzme yoğurttan 2 bardak süzme yoğurtla yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir karıştırıyorum. Süzme yoğurdun topaklarının iyice yok olmasını sağlamaya çalışıyorum. Kaşığın arkasıyla eziyorum. Gelelim ikinci aşama. O da yumurtanın sarısı veya beyazı. Kimileri bütün yumurta atarlar. Ama biz size hakkıyla, eğer buranın adı yemek okuluysa, en güzel yoğurt çorbasını, yayla çorbasını yapabilmek için hepsini çeşit çeşit denedik. Birer şey değiştirerek ve en güzelini söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla yumurtanın bütünü değil, sadece sarısı konduğunda tat inanılmaz fark ediyor. O yüzden 2 tane yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Sarısını ayırırken de şöyle açıp parmaklarımızın arasından beyazın geçmesini sağlayabiliriz. Böylelikle beyazla sarısı ayrılmış oluyor. Şimdi buna bir de un ekleyeceğiz. Un da böyle onu helmeli güzel krema hali olabilsin diye. 2 çorba kaşığı unu şöyle serpiyorum ki topaklarda gitsin bir taraftan. Kendim ölçmem gerekmediği zaman da böyle parmağımla yapıyorum ki o büyük topaklar inceliyor, böyle minik kar yağıyor gibi oluyor. Şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın beyazından da ertesi günü böyle kalorisi düşük bir omlet yapılabilir. Şimdi burada mühim olan hiç topak kalmadan güzelce çırpmak. Bunun su girdikçe tabii daha da kolay olacak ama o zamana kadar böyle güzelce bir çırpıyorum. Bayağı böyle 1,5-2 dakikadır karıştırıyorum. Böyle gayet krema gibi oldu. Burada mühim olan şu. Kimisi bunu böyle cop diye tencerenin içine atıyor. O zaman ne olur? Hani süt, yoğurt çok sıcak bir şeyle karşılaştığında kesilir. Dolayısıyla benim bunu yavaş yavaş ılıştırmam lazım. Şimdi bu tencereden nişastalı sudan alıyorum. Yavaş yavaş içerisine ekliyorum. Önce 1-2 kaşık, 1-2 kaşık ve bunun atıyorum şu anki derecesi burası 18 derece. 18 dereceden işte 80 derece su var. Yavaş yavaş o dereceye çıkarmam gerekiyor. Artık iyice kıvamını aldı. Ve bu hani o ipeksi rengini şimdiden zaten görebiliyoruz. Hafif ekşi süzme yoğurdunda tadı bir başka, kokusu da bir başka geliyor. Şimdi bunu buna ekliyorum. Artık aslında yoğurt çorbasının bazı hazır oldu. Ve buradaki güzellik aslında bütün bu malzemeler hepimizin her zaman evinde olan malzemeler. Ama böyle hani mercimek çorbası hemen yapılabilirmiş gibi gözükse de sanki böyle yoğurt çorbası, yayla çorbası hemen yapılamazmış gibi bir algı oluyor. Biraz da onu değiştirmek istiyoruz.
Bu aslında temel olarak hazır. Pirinçler biraz açıldı. Bir 7 ila 10 dakika daha orta ateşte kaynayacak tatlı tatlı. O sırada ben de onu böyle daha da lezzetini yukarı çıkaracak şey ne? Nane. Nane ile yağını kavurup içine attıktan sonra artık yemede yanında yat olacak. Artık çorbam 7-8 dakikadır kaynıyor. Gelelim yağını yapmaya. Bu arada hani yumurtayı neden koyuyorsun? Yumurta gerçekten kesilmesini engelliyor. Onu tam söylemediğimi fark ettim. Hem de kıvamını dengeliyor. Unun da bence hem yoğurdun yağıyla bir araya gelmesinde bağlayıcı rolü. Nasıl köftede başka türlü bağlayıcı. Yine yumurtanın sarısı bağlayıcı rol oynuyor. Bir de aslında yumurtalı bir çorba olduğunu hafif böyle renginin bir tık sarımsı olduğundan da anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle 2 çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. Ben tereyağı kullanmıyorum diyorsanız zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Güzelce eriyorlar. Şimdi buna bir çorba kaşığı, hatta biraz daha bile bol koyabilirsiniz. Bir avuç bile olabilir. Nane ekliyorum. Ve nanenin o güzel tereyağıyla hafif böyle kavrulması, ateşten biraz kaldırıyorum. Naneyi koyduktan sonra böyle bir acı biberden farklı yağ yakmıyorum. Böyle biraz ocağın üstünde şöyle hafif hafif çevirdim. Hafif köpüğü de arttı. Şimdi bu şekilde çorbaya ekliyorum. Bir anda işin rengi değişiyor. Hatta tavada bir kısım güzellik kalıyor. Bu güzelliği de şöyle bir çorba alıyorum. Geçen gün bir toplantıya gittim. Toplantıda işte şeyden bahsediliyor, böyle biliyorsunuz bu Amerikan şirketleri falan uluslararası toplantılarda yarı İngilizce yarı Türkçe gibi bir şey var. İşte sürdürülebilirlik diyorlar. İşte sürdürülebilir İngilizce sustainability, Türkçe'ye çevrildiğinde sürdürülebilirlik diye bir şey. Ben dedim ki sustainability'nin gerçek anlamda Türkçesi sürdürülebilirlik değil. Nedir diye. Size de sorayım, siz biliyor musunuz? Tutarlılık gibi bir şey mi? Hayır. Ama güzel, yakın bir şey. Bizim kültürümüzde sürdürülebilirliğin Gelenek. binlerce yıldır olan şeyi. Gelenek değil. Bereket. Bereket neden? Amerikan mantığında sustainability, sürdürülebilirlik şeyi ya bir işi bereketli yapmaya devam etmek. Yani onu yaptığında ondan çıkan şeyin sana katkısının hep devamlı olabilmesi. Ve bereket kaçmamak için ne yapılır bizim mutfakta? Hiçbir şey atılmaz, ziyan edilmez. Atılmama, ziyan edilmeme. Dolayısıyla bunun içindeki o yağ önemli. Yani böyle havalı Amerikan deyimi değil de bizim kendi özümüzden onun farkına varınca insan daha bir aslında sahip çıkabiliyor. Şimdi böyle dünyanın en güzel hafif böyle yağ da yeşerdiği için çorba da güzelce yeşerdi. Artık tuzunu ekleyebilirim. Arzu ederseniz buna böyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekledim. Ama daha fazla değil. Böyle tam böyle tadı yerinde. İnsanı böyle içtiği zaman böyle çok mutlu edecek, evinde hissettirecek, tam hissettirecek bir çorba tarifi olduğuna inanıyorum. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Size söz veriyorum. Yayla çorbası, yoğurt çorbasının en lezzetlilerinden bir tanesi olacak. Eğer hoşunuza gittiyse ne yapıyoruz? Kanala abone değilseniz abone olun. Aşağıda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. O bizim için çok önemliymiş. Sevdiklerinizi bu kanaldan haberdar ederseniz biz çok mutlu oluruz ki kanalımız genişler ve daha uzun uzun bu videolardan bolca çeker, memleketimizin de lezzetlerini, tariflerine sahip çıkarız. Bir de Refika şunu yap, biz bunu böyle yapıyoruz, bunu muhakkak yapmasın dediğiniz şeyler varsa onları da lütfen aşağıya yazın. Maç 90 dakika, yol uzun. Hepsini teker teker yaparız inşallah. Görüşürüz.